Herkese merhaba ve komuta merkezine hoş geldiniz. Bugünkü analizimizde büyüyen teknoloji şirketleri için o meşhur kritik kırılma noktasını yani dördüncü aşamayı paketinden çıkarıyoruz. Nedir bu aşama? Pazar genişlemesi, seri B ölçeklendirmesi ve şirket içi etki alanları. Gerçekten de bu noktada oyunun kuralları tamamen baştan yazılıyor. Veri akışlarına ve küresel stratejilere derinlemesine bakacağız çünkü burada yapılacak tek bir hatanın bedeli her zamankinden çok daha ağır. Peki yol haritamızda neler var? Hızlıca üzerinden geçelim. İlk olarak seri B darboğazını konuşacağız. Ardından büyüme sermayesini güvence altına alma, şirket içi etki alanları oluşturma, küresel pazarlara açılma ve son olarak o ölümcül uygulama hatalarından nasıl kaçınacağımız var. Hazırsanız birinci bölümle yani seri B darboğazıyla ve büyümenin o sert gerçekleriyle hemen başlayalım. Biliyorsunuz seri A'dan seri B'ye geçiş eskiden nispeten kısa bir koşu gibi hissettirirdi. Ama artık kesinlikle öyle değil. Resmen yıpratıcı bir maratona dönüşmüş durumda. Sıkı durun çünkü veriler bize bu iki yatırım turu arasındaki medyan sürenin tam 24 aya kadar uzadığını gösteriyor. Koca bir 2 yıl. Şirketler için hayatta kalma ve dayanıklılık testinin ta kendisi bu. Ve işin asıl acımasız kısmı da burada başlıyor. Mezuniyet oranları. Son dönemdeki girişimlere baktığımızda seri A'dan seri B'ye geçebilenlerin oranının %40 ila 50'nin altına düştüğünü görüyoruz. Yani girişimlerin %55'i bu uçurumu aşamıyor ve maalesef başarısız oluyor. Ortada devasa bir düşüş problemi var. Sadece en verimli çalışanlar bu eşiği atlayıp yoluna devam edebiliyor. İkinci bölüme geçelim. Büyüme sermayesini garantilemek. Hedefimiz 15 ila 50 milyon doları bulmak. Seri A'dan seri B'ye geçerken yatırımcıların sizden bekledikleri adeta gece ile gündüz kadar farklı. Seri A'da o ilk çekiş gücünü kanıtlamanız yeterliyken, yani 1 ila 3 milyon dolar arası bir gelir ve 2-3 kat büyüme aranırken, seri B'de işler aniden ciddileşiyor. Gelir beklentisi bir anda 10 milyon doların üzerine fırlıyor ve o devasa rakam üzerinden bile yıllık %100 ila 125 arası bir büyüme isteniyor. Doğal olarak toplanan fonlar da 5 milyon dolarlardan bir anda 15 hatta 50 milyon dolarlara çıkıyor. İnanılmaz bir sıçrama değil mi? Kısacası bugünün zorlu ekonomik ikliminde yatırımcıların kapısını çalacaksanız elinizde kapı gibi sağlam metrikler olmalı. O sihirli sayının ne olduğunu merak ediyorsanız veriler çok net. Seri B için tam 10 milyon dolar veya daha üzeri bir yıllık tekrarlayan gelire yani ARR'ye ulaşmanız kesinlikle şart. Üçüncü bölümümüz şirket içi etki alanlarına odaklı yapılar, yani organizasyon şemasını 3 boyutlu olarak adeta baştan inşa etmek. Bakın, girişiminiz ölçeklenmeye başladığında o herkesin her işe koştuğu yatay ve düz ekipler artık işe yaramaz. Bundan hızla kurtulmanız lazım. Bunun yerine domain yani etki alanı adını verdiğimiz tek bir amaca odaklanmış, uzmanlaşmış merkezler kurmalısınız. Ödeme, kullanıcı, yapay zeka, analitik veya kimlik gibi özel etki alanlarından bahsediyorum. Seri A ve B'yi atlattıktan sonra tökezlemeden büyümeye devam etmenin tek yolu tam olarak bu odaklı yapılanmadan geçiyor. Ekip yapınızın zamanla nasıl evrildiğini bir düşünün. Başlangıçta 1 ila 5 kişi arasındaki o samimi, yatay yapıdayken, çalışan sayınız 100'ü aştığında bir anda uzmanlaşmış yönetim katmanlarına sahip son derece karmaşık bir hiyerarşiye dönüşüyorsunuz. İşte asıl liderlik sınavı da tam da burada başlıyor. Bürokrasi bataklığına saplanmadan bu profesyonel yapıyı kurabilmek her yiğidin harcı değil. Tabii bu yapısal evrim, dümende gerçekten ne yaptığını bilen deneyimli liderler gerektiriyor. Mesela sağlam bir finans direktörü, yani bir CFO. İlginç olan şu, şirket olgunlaştıkça ve nakit maaşlar arttıkça bu yöneticilerin hisse senedi beklentileri dramatik bir şekilde düşüyor. Tohum öncesi aşamasında %2 ila 5 olan bir öz sermaye beklentisi varken, seri B'de bu oran %0,25'lere kadar inebiliyor. Yani şirket büyüyüp yönetim katmanı profesyonelleştikçe pastanın dilimleri de doğal olarak küçülüyor. Dördüncü bölüm, küresel pazar genişlemesi. Stratejik olarak yepyeni bölgeleri fethetme sanatı. Şirketiniz o sihirli 5 milyon dolar barajını aştığında kurucu olarak masanızda çok kritik bir seçim belirir. Ne yapacaksınız? Yeni ve birbirine yakın pazarlara girerek yatay olarak mı genişleyeceksiniz? Yani pazar payını mı büyüteceksiniz? Yoksa dikey olarak derine inip tedarik zinciriniz ve ürün kaliteniz üzerinde mutlak bir kontrol mü kuracaksınız? Şirket kaynaklarınızı tam olarak nereye akıtacağınızı işte bu karar belirliyor. Fakat yeni bölgelere açılmadan önce lütfen bir saniye durun. Verilerin size yeşil ışık yakmasını beklemelisiniz. Nedir bu sinyaller? Kendi pazarınızda ilk 3'te misiniz?
Gelen taleplerin en az yarısı doğrudan organik kategori aramalarından mı geliyor? Fiyat standartlarını rakipleriniz değil de siz mi belirliyorsunuz? Hatta rakipleriniz kendi stratejilerini size göre mi hizalıyor? Eğer bu soruların cevabı evetse, tebrikler. Genişlemeye gerçekten hazırsınız demektir. Küresel arenaya adım atarken asla ama asla gözden kaçırmanız gereken bir şey var. Yıllık tekrarlayan geliriniz, yani RR'nız sizin tek kutup yıldızınız olmalı. Örneğin özel bulut pazarlarına baktığımızda büyüme dayanıklılığının yıldan yıla %70 gibi son derece güçlü bir seviyede kaldığını görüyoruz. Büyüme harikadır, evet, ama bunu yaparken verimliliğinizden ödün verirseniz çakılırsınız. Burada altın değerinde bir kural var. Küreselleşmek kulağa çok havalı geliyor, biliyorum. Ancak körü körüne başka uluslararası pazarlara atılmak yerine veriler bize önce kendi niş pazarımızı tamamen %100 fethetmemizi söylüyor. Sadece gerçekten mantıklıysa adım atın ve her zaman size en yakın bir sonraki mantıklı hedefe odaklanın. Düşünsenize, otomotiv sektöründeyken bir anda sigorta işine girmek ne kadar mantıklı olabilir ki? 5. ve son bölümümüz. Uygulama hatalarından kaçınmak. Şirketinizi ölümcül operasyonel tuzaklardan nasıl korursunuz? Başarısız olan startupların ardından yapılan postmortem analizleri aslında o kadar acımasız ve net ki. Şirketlerin %42'si neden batıyor biliyor musunuz? Sırf ortada gerçek bir pazar ihtiyacı olmayan ürünler geliştirdikleri için. Basitçe yok olup gidiyorlar. %29'u nakit akışını yönetemediği için uçuruma yuvarlanırken %23'ü ise tamamen yanlış bir ekiple yola çıkmanın veya kurucu ortaklar arasındaki çatışmaların kurbanı oluyor. Ve şu anda radarda kocaman kırmızı bir uyarı işareti yanıp sönüyor. Buna rakip baskını diyoruz. Şirketlerin %19'unu tek hamlede siliyor. Neden mi? Çünkü kurucular işlerini koruyacak o sağlam kaleleri, ağ etkilerini veya yüksek geçiş maliyetlerini inşa etmeyi unutuyorlar. Yüksek fiyatlandırma gücüyle desteklenen bir hendeğiniz yoksa, inanın bana, rakipleriniz üzerinizden silindir gibi geçer. Başka bir ölümcül tehlike ise doğrudan uygulama hatası. Girişimlerin %17'si sırf biraz daha hızlı piyasaya çıkabilmek için kullanıcı güvenini yerle bir eden hatalarla dolu ürünler piyasaya sürüyor. Müşteriden gelen o hayati geri bildirimleri duymazdan gelmenin sonu şirketin geri dönülemez çöküşü oluyor. Hızlı koşacağım derken temel kaliteyi feda etmenin bedeli budur. Bugünkü analizimizi toparlarken açıkçası size biraz kışkırtıcı bir soru sormak istiyorum. Şöyle bir kendi organizasyonunuza bakın. Seri B sermayesini masaya koyduracak o sağlam metriklere ve etki alanı odaklı yapıya gerçekten sahip misiniz? Yoksa o yere göğe sığdıramadığınız, ölçeklendiğini sandığınız teknoloji girişiminiz aslında sadece abartılı bir danışmanlık firmasından mı ibaret? Gerçekten tekrarlanabilir ve dünyayı saracak bir imparatorluk mu kuruyorsunuz, yoksa her müşteriye özel butik projeler mi teslim ediyorsunuz? İşte bir sonraki büyük hamlenizi yapmadan önce çözmeniz gereken asıl bulmaca tam olarak bu. Katıldığınız için çok teşekkürler. Analiz etmeye, öğrenmeye ve büyümeye devam edin.